Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Güç kazanma rehberine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birlik gücü. Mahmut'la birlikte size birlik gücünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi birlik gücü nasıl artıyor? Neler yapıyoruz bunun için? Ne gibi stratejiler gidiyoruz ve temel bilgilerden başlayarak girelim. Evet, size en yüksek gücü veren her zaman arkadaşlar birlik gücüdür. Genel olarak şöyle bakın, benim 196 milyon gücüm var. Bunun 140 milyonunu benim askerlerimden alıyorum ben. İşte biz buna biraz da yapay güç diyoruz aslında. Evet, toplamda asker sayıma şöyle bir bakıp videoya başlayalım. 1,5 milyon askerim var arkadaşlar. Piyadelerle başlıyoruz. Piyadelerin önemi, nişancıların, mızrakçıların detaylı bir şekilde anlatacağız size oyun başına itibaren. Biraz detaylı temelden alacağız arkadaşlar. Eğer uzun süredir oynuyorsanız bu aşamaları biraz ileri sarabilirsiniz. Oyuna ilk başladığımızda biz çaylak piyade T1 yani askerle karşılaşıyoruz. İlk olarak zaten bunu basıyoruz. Evet. Fırın seviyemiz çok düşük. Dolayısıyla sadece bir basabiliyoruz. Kesinlikle. Burada arkadaşlar bize işte bu askerin verdiği gücü yazıyor. Toplam 3 güç veriyor bize bir tane asker. İşte 5 savunması var, öldürücülüğü 1, 108 yükü var. Onun dışında saldırısı 1, sağlığı 6, hızı 11. Bu asker seviyeleri arttıkça bunlar da tabii ki artacak. Ve aynı şekilde bu kahraman askerlerimizin yukarıda 2 tane yeteneği oluyor. Oyunun başında en azından düşük seviyeli askerlerde 2 tane oluyor. Piyadeler ne yapıyormuş? Bunu istersen son seviyeye geldiğinde gösteririz. Şey yapmayalım. Evet, Direkt hatta orası oyun daha iyi başında olur. çağrı 2 değil, bu ateş kristali açık, o yüzden ikincisini gösteriyor. Bir olacak aslında. Abi çok pardon, evet. Ben Tek onu yetenek atlamışım. olacak Tek aslında. yetenek olacak. Kaça geldiğinde peki 2 yeteneğe çıkıyor? Şöyle bir bakalım. 7'de mi? Evet, 7'de ikinci yetenek Evet, açılıyormuş. evet. Ee, 7 yani önemli bir eşik. evet, bizim İkinci için yetenek geldiği için. oyunda gerçekten önemli bir eşik. En azından oyun başı için Bu arada arkadaşlar. yük dediği muhabbet de kaynağı siz gönderdiğinizde askerin taşıyabileceği kaynak kapasitesi ya da siz bir şehre vurduğunuzda oradan çalacağınız, yağmalayacağınız kaynağın asker başına kapasitesini gösteriyor. Yük dediği de o. Evet. Şimdi biz yine şeyimize gelelim. T10 askerimize gelelim. Tabii artık belli bir yerden sonra T10 olduktan sonra ateş kristali açıldıktan sonra ateş kristali seviyeleri bu şekilde artıyor arkadaşlar. İşte FC1 oluyor, 2, 3, 4, 5 oluyor. Burada da bunların saldırı, savunma, işte öldürücülük, sağlıkları falan filan artıyor. Ve ekstra eşikleri var. FC3'e geldiğinde ekstra bir yetenek ekleniyor. Ve FC5'e geldiğinde ekstra bir yetenek ekleniyor. Şu an bizde 3 ve 5 var sadece. 8 ve 10 henüz bizim eyaletimize gelmedi. Evet. Şöyle temelden ona bakalım istersen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an mesela bende FC4 var. O yüzden güç, savunma, öldürücülük yükleri şu anda bu durumda ve yeteneklerine bakalım. Şimdi her asker birimi arkadaşlar farklı bir asker birimini bufflıyor ve farklı bir asker birimine daha fazla hasar vuruyor. Size bunlardan bahsedeceğiz. Usta dövüşçü mızrakçıların saldırı hasarını %10 arttırıyor. Yani bizim piyademiz mızrakçıların saldırı hasarını %10 arttırıyormuş. İkinci yeteneği ise mızrakçıların savunmasını %10 arttırıyor. Ateş kristali yeteneğimiz ise %25 ihtimalle %36 oranında hasar engelliyormuş. Bu tamamen piyadeye özgü bir ateş kristali yeteneği. Ve ihtimaller de FC seviyesine göre artışa gidiyor. FC5'te o ihtimal daha da artıyor. Evet. Şimdi mızrakçıya geçelim. Sırayla gidelim. Daha sonrasında da kim kime fazla vuruyor onu gösteririz istersen. Mızrakçımıza bakıyoruz. Mızrakçımızın ilk yeteneği nişancının saldırısını %10 arttırıyormuş. Mızrakçımızın ikinci yeteneği çok değerli arkadaşlar bizim için gerçekten. Saldırıların piyadelerin arkasındaki nişancıları vurma şansı %20'dir. Bazı savaşlarda arkadaşlar kaybediyor gibi oluyorsunuz ama bu şey çok fazla tetiklendiği için karşı tarafın nişancılarını vurduğunuz için o savaşı kazanma ihtimaliniz çok fazla artıyor. Evet. Ya bu yetenek gerçekten mızrakçılar için değerli. Ne kadar çok tetiklenirse tabii ki o kadar rakibin çok. nişancısını zaten en çok öldüren birimimiz her zaman mızrakçı oluyor Çağrı. Kesinlikle, evet. Şimdi zaten neyse ben devamında söyleyeceğim de savaş mekaniğini, orada bu detaylar daha açığa çıkacak. Evet, evet. Sen devam et. Üçüncü yeteneği de mızrakçımızın mızrağının ucuna bir şey takıyordu herhalde. Bakalım. Yani daha güçlü hale getiriyor. 2 kat hasar vermesini sağlıyormuş. Şimdi nişancımıza bakalım. Yani piyademiz mızrakçıyı buffladı. Mızrakçımız nişancıyı buffladı. Nişancımız da doğal olarak piyadeyi bufflayacak. Evet. Piyadelerin saldırı hasarını %10 arttırıyor. Saldırıların 2 kez vurma şansı %10'dur. Bu tamamen kendine ait bir şey. Evet. Üçüncü yeteneği de delicilik veriyor. %20 olasılıkla %50 daha fazla hasar vurmasını sağlıyor.
Şimdi şöyle bir gelip bakalım istersen. Burada arkadaşlar bir tane üçgen çizdiğinizi düşünün. Nişancı piyadeye, piyade mızrakçıya, mızrakçı nişancıya. Yani şöyle bir üçgen olduğunu düşünün. Nişancı piyadeye fazla vuruyor, piyade mızrakçıya fazla vuruyor, mızrakçı ise nişancıya fazla vuruyor. Sen burada neyden bahsedecektin? Şimdi şöyle, oyundaki savaş mekaniğini çoğu arkadaşımız bilmiyor. Şöyle düşünüyor. Mesela ben 50 piyade, 50 nişancı, 50 mızrakçı gönderdim. Rakipte de bu sayılar varsa bunlar birbiriyle kapışacak tarzında bir düşünce var. Oysa ki böyle çalışmıyor Whiteout Survival'ın savaş mekaniği. Whiteout Survival'daki savaş mekaniğinin çalışma prensibi, öndeki piyadelerin ilk olarak savaşı savunma modunda devam ettirmeleri. Piyadeler ne kadar savunabilirlerse o savaşta, ne kadar hayatta kalabilirlerse sizin kahramanlarınızın hem tur özelindeki yetenekleri daha fazla aktif oluyor, hem de sizin mızrakçı ve nişancılarınız o savaşta daha fazla hasar vuruyorlar. Dolayısıyla bizim savaşlardaki ilk hedefimiz her zaman piyade sayısının yüksek tutmak. Piyade sayımız ne kadar yüksek olursa o savaşı kazanma ihtimalimiz de dolayısıyla o oranda artacak. Dolayısıyla zaten formasyon önerilerimizde 50-20-30 ya da 60-10-30 tarzında önerilerde bulunuyoruz. Kesinlikle ve ayrıyeten gönderdiğimiz kahramanların da yeteneklerinin tetiklenme şeyi artıyor. Daha fazla yetenek kullanmış oluyorlar. Bahsettim, aynen. Evet. Dolayısıyla piyademizin her zaman güçlü kalması ve sayıca bol olması gerekiyor. Piyade önde çünkü savaşın sürmesini sağlıyor. Mızrakçıya geçtiğimizde mızrakçılar savaş devam ederken Çağrı, senin eğer piyadelerin hayatta kalmaya devam ediyorsa, piyadelerin tamamen düşmediyse mızrakçılarına bir şey olmuyor. Mızrakçıların hala savaşmaya devam ediyorlar. İkinci savunma hattı gibi düşünebiliriz mızrakçıları. Evet. Piyademiz öldü. O şekilde canlandırın kafanızda. Piyadeleriniz düştü. En ön at piyade. Sonra sıra mızrakçılara geldi. Mızrakçılarınız da düşmeye başladığında artık savaşı kaybetmeye başlıyorsunuz demektir bu. Mızrakçı da ikinci savunma hattı. Nişancılarımız ise bizim ana hasar kaynağımız. Hem PvE'de hem de PvP'de. Ana hasarı nişancılar çıkartıyorlar. Çünkü piyade dayandıkça nişancı arkadan sürekli vurmaya devam ediyor ve rakibin piyadelerini de yine çoğunlukla nişancılarımız öldürüyor Çağrı. Evet. Dolayısıyla ana hasar kaynağımız nişancı, sonra mızrakçı, sonra ise piyadedir. Hatta piyadede ana hasar kaynağı bile denemez. Sadece bu sezon 4 özelinde bir durum var. Ahmose var. Evet. Ahmose geldiğinde piyadelerin saldırısını arttırıyor o. O kahraman, piyade kahramanı. Sadece orada biraz piyadelerimiz vurmaya başlıyor. Bu arada şeyi de fark ettim ben. Savaş Akademisi'ne sen birazdan gireceksin zaten. Evet. Orada Helios'u açtığımızda piyadelerimiz biraz daha vurmaya başlıyorlar Çağrı. Evet. Ama onun dışında etkinliklerde yani piyadeleri hasar amaçlı kullanmıyoruz. Kesinlikle. Ya şöyle bir kıyas yaparsak mesela piyademizin saldırısı 13, öldürücülüğü 13. Evet. Mızrakçımızın saldırısı 18, öldürücülüğü 18. Nişancımızın saldırısı 19, öldürücülüğü 19. Süper. Oyun zaten anlatıyor bize Kesinlikle. Hani piyadenin bir hasar kahramanı askeri olmadığını bize çok bariz bir şekilde savunma ve sağlığının ne kadar yüksek olduğunu vererek bize göstermiş bunu. oluyor. Zaten elinde de kocaman bir kalkanı var Çağrı. O kalkanla nasıl hasar vursun Aynen ki? öyle. Bu arada arkadaşlar videoları faydalı buluyorsanız kanala abone olursanız çok seviniriz ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunun dışında yeni bir asker birimimiz var Mahmut. Helios. Helios Çok piyadesi. şık, yakışıklı bir piyade. Ya, bu, Kesinlikle. baksana. Buna da T11 diyoruz arkadaşlar. Bu da oyunun belli bir aşamasına belli bir gününe geldikten sonra açılıyor. Ve oyuna şöyle bir şey geliyor. Savaş Akademisi geliyor. Buradan belli yükseltmeleri yaptıktan sonra bunları açabiliyorsunuz. Tabi bunlar çok fazla maliyetli olduğu için biz free to play yani oyuna para yatırmayan oyunculara çok tavsiye etmiyoruz. Onun yerine PC kamplarını basın diyoruz. Bunu başka videolarda çok detaylı bir şekilde açıkladık. Çok detaya girmek istemiyorum. Ama gerçekten o da oyunda çok büyük fark yaratan bir şey yani. Helios piyadesi. Peki şimdi biz birlik gücünden zaten yola çıktık ya Çağrı. Evet. Bu birlik gücünü sen mesela bir askerlerini gösterir misin? Senin asker oranın ne durumda şu anda? Tabii Mevcut hemen oranın. şöyle göstereyim. Buradan da biraz örnekler vererek gidelim. Tabii benim şu anda 1,5 milyon askerim var. Şu aşağıdaki şeyleri saymayın arkadaşlar. İşte cesur piyadeleri bunlar zaten Fener'den geliyor. Bunlar geldikçe biriktikçe en yüksek seviyeyi terfi ettiriyoruz. Şimdi şöyle piyadem kaçka? 588 bin piyadem var. Mızrakçım 487 bin. Mükemmel nişancım ise 510 bin. Ya ben şöyle yaptım. Piyadeyi çok daha fazla basmaya çalıştım. En azından mesela mızrakçı ile arasında bir 100 bin fark var. Şeyle de arasında bir 70-80K kadar fark var nişancıyla da arasında. Çünkü savaşlarda benim daha çok piyadem ve nişancım ölüyor. En az mızrakçım öldüğü için mızrakçı sayısını çok fazla arttırmadım.
Yani Ama elimdeki hızlandırmaları kullanacağım zamanlarda mızrakçı basmak yerine genelde daha çok piyade, daha sonra da nişancı basıyorum. ya bu şöyle oldu, bir de şimdi savaşlarda daha ağırlıklı olarak piyade kaybediyorsun ya Çağrı. Oran biraz da o yüzden böyle görünüyor. Yoksa bu oran da yanlış aslında. Biz bu şekilde de basmadık aslında Tabii, bunu. evet. Yani burada piyadenin örnek veriyorum 800 bin olması, mızrakçının 200 binlerde kalması, nişancının da yine 500 binlerde seyretmesi gerekiyor. Çünkü piyade sayının çok fazla olması gerekiyor. Evet. Çünkü sen her savaşa gittiğinde ağırlıklı olarak piyaden ölüyor. Evet, kesinlikle. Bunu şato savaşında falan da deneyimleyenler varsa, gidip hani şehirleri yakıyoruz ya insanların. Evet. Anladım. Yani dediğin gibi bu tamamen savaşlarda şey olduğu için, piyade ve nişancı çok fazla öldüğü için biraz şey kalmış. Yani Ben de evet, formasyona göre aslında burada basmak lazım. evet, Mesela 50-20-30 savaşıyoruz ya da 60-10-30 savaşıyoruz. Oran da buna yakın olmalı Çağrı. evet, evet. Atladığımız bir şey var mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Güç kazanma dedik. Güç kazanmadan çok şey yapmadık. Mesela şurada biraz asker basıyorum. 15 saatte 1100 tane piyade basacağım. Hatta hızlandırıp göstereyim size. 100 bin neredeyse güç kazandım ama biraz önce de Mahmut'un dediği gibi bir yapay güç arkadaşlar. Oyunda asker gücünüzün çok bir şeyi yok. Daha doğrusu asker gücünüzün derken şöyle, asker sayısının belli bir yerden sonra çok bir anlamı, önemi kalmıyor. Tabii şehrinizde ne kadar çok asker varsa çok daha rahat savunma yapabiliyorsunuz. Ama genel olarak sizin için en önemli etken kesinlikle genel istatistiklerinizdir. En önemli olan şey odur. Yani önceliği her zaman istatistiklerinizi vermeniz gerekiyor. Çok daha düşük sayıda askerlerle çok daha fazla askeri olan oyuncuları da çok rahat bir şekilde yenebilirsiniz. Oyunun başında ilk 40 gün, 80 gün, 100 gün buralarda ağırlıklı olarak bizim piyade ve nişancı basmamız gerekiyor. Eğer etkinliklerde mesela şeflerin salonu oynuyorsunuz diyelim ki. Orada oyunun ilk günlerinde mesela şeflerin salonu geliyor. Geronimo parçaları kazanıyorsun. Para yatıran oyuncular da orada hızlandırma kullanıyorlar. Ağırlıklı olarak piyade ve nişancı basmaları gerekiyor. Piyadeye daha çok ağırlık vermeleri gerekiyor Çağrı. Bundan da Kesinlikle. bahsedelim. Atladığımız bir şey var mı sence Mahmut? Savaş akademisi demiştik. Buraya çok girmiyorum. Yok, buraya Aynen, geliştirme yapa yapa gidiyorsunuz. Şunu açtıktan sonra zaten ekleniyor. Aynı şekilde burada mızrakçısı, yukarıda ise nişancısı var. zaten Savaş Akademisi ile ilgili de kanalda video var. Evet, O çok detaylı bir videoya da video var. gidip gayet güzel izleyip öğrenebilir arkadaşlarımız. Kesinlikle. O zaman şimdi şeylerden bahsetmiştik Mahmut. İstatistiklerimizden bahsetmiştik. İstersen bir sonraki videomuza geçip Şef Donanım gücü ne geçip orada detaylı bir şekilde anlatım yapalım. Evet, o da değerli, önemli bir video olacak. Kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Takipte kalın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.